Ne yapsaktan merhabalar. Evet, ayağımın tozuyla Prag'dan döndüm. Pirelli'nin 2026 takviminin galası bu sene Prag'da gerçekleşti. Yine her yıl olduğu gibi güzel ve güçlü kadınları ağırlayan bu takvimin pek çok yıldızıyla yine röportaj yaptım. Önümüzdeki günlerde Aysun Öz'e başka şeylerde zaten o güzel kadınların röportajlarını izleyeceksiniz. Ama ben hemen Tarkan'la başlamak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gündeminde birkaç gündür haber duyulduğundan beri Tarkan var. Evet, Tarkan sonunda İstanbul'da yani Türkiye'de konser veriyor. Çok özlemiştik. Şimdilik 4 günle başlıyor. Ama ben o 4 günün 10 güne kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye Tarkan'ı çok özledi. Tarkan konserlerini çok özledi. Bakalım nasıl gelişecek? Kaç güne kadar çıkacak? Tarkan 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da olacak. Bu yayınlandığında biletler satışa çıkmış olacak. Kalır mı bilmiyorum ama ben günlerin ekleneceğini düşünüyorum. Ama siz yine de biletinizi alın, eklenecek diye beklemeyin. Sonra da benim yüzümden de biletsiz kalmayın diyorum. Ve diğer konserlere geçiyorum. Dolapdere Big Gang'e gelmek istiyorum. Dolapdere Big Gang'de 26 Aralık'ta Babylon'da o konserin de çok eğlenceli olacağına eminim. Dolapdere Big Gang deyince tabii aklıma hemen Yan Yana filmi geldi. Film bölümünde ona da ayrıca değiniriz zaten. İzleyenler niye aklıma onun geldiğini hemen anlayacaklardır ama şimdi ben İklim Tamkan ve Türkü Yavuz'un konserine geçmek istiyorum. Konserlerden başladık. Konserlerle devam edelim. İki klavsen sanatçısı sevgili İklim Tamkan ve Türkü Yavuz 10 Kasım'da Atatürk'e Armağan Şarkılar isimli çok güzel bir konser vermişti. Ve bu konserler şimdi devam ediyor. İkiliyi farklı tarihlerde, farklı yerlerde izleyeceğiz. Klavsen ve Orkun iç içe geçtiği bir özgün konser dizisi bu. İki sanatçının yorumuyla dinleyici geçmişle günün tınıları arasında bir yolculuğa davet ediliyor diyor bülteninde. Ve İklim ve Türkü'yü 22 ve 29 Kasım Cumartesi günleri saat 19'da Kırım Kilisesi'nde, 30 Kasım Pazar günü saat 14'te ise Boyacıköy Sörp Yeritz Mangans Ermeni Kilisesi'nde dinleyebileceğiz. Klavsen, kilise ve böyle bir yolculuğa çıkmak bence çok enteresan. Merak ettim doğrusu. İnşallah bunlardan birine ben de katılabilirim. Tabii kendi alanlarında bu kadar iyi iki sanatçıdan sonra genç yeteneklere geçmek istiyorum. Genç yetenekler yani Parlayan Yıldızlar konserleri başlıyor İş Sanat'ta. Geçen yıllardan takipteyseniz zaten biliyorsunuzdur. İş Sanat pek çok sanat dalına alan açtığı gibi bir taraftan da genç yetenekleri, genç yıldızları, parlayan yıldızları da unutmuyor. Ve bu seneki Parlayan Yıldızlar konserleri 24 Kasım Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda başlıyor. Ve parlayan yıldızlarımız 24 Kasım'da baret, Çağlı Çubukçu ve cellist Berin Gökçe İlhan olacak. Bir sonraki konserde yani Parlayan Yıldızların bir sonraki konseri de 1 Aralık Pazartesi akşamı Dilara Kaya, Eylül Ravza Madenbaş ve Berat Aktaş'la devam edecek. Bu konserlerin İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri ücretsiz. Sadece rezervasyon için Biletix'e başvurmanız gerekiyor. Biletix'e girip ücretsiz biletlerinizi yani rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Geçen yıllardaki Parlayan Yıldızlar kayıtlarını da ayrıca ve kısa videolarını İş Sanat'ın YouTube kanalında da izleyebilirsiniz eğer meraklıysanız. Biraz da AKM'deki konserlerden bahsetmek istiyorum. AKM'de farklı müzik türlerinin konserleri var. Mesela musikiye, Türk musikisine meraklıysanız Türkiye'nin ilk Türk müziği devlet konservatuvarı olan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 50. kuruluş yılı şerefine özel bir vefa konseri düzenliyor. Bence bu konser kaçmaz musiki severler. Sanat yönetmenliğini İhsan Özer'in üstlendiği bu anlamlı konserde konservatuvarda hala öğrenim gören öğrencilerle mezunlardan oluşan bir İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sanatçılarını ağırlayacak. Ve Yarım Asra Vefa İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konseri 25 Kasım saat 20'de AKM Tiyatro Salonu'nda olacak. Bir de TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası var. 26 Kasım Çarşamba günü yine Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda. Gecenin konuk sanatçısı Türkiye'nin önde gelen caz vokallerinden
Sibel Köse. Geniş bir repertuarla ve özel düzenlemelerle caz ve hafif müzik sevenleri mutlu edecekler diye düşünüyorum. 26 Kasım'da saat 20'de AKM Tiyatro Salonu'nda dediğim gibi. Dedim ya, AKM'de farklı müzik türlerini barındıran pek çok konser var diye. Yine bu sefer hemen bir sonraki gün 27 Kasım saat 20'de AKM Tiyatro Salonu'nda Sema Nedir Bilir Misin? Sema Mukabelesi deneyimi başlıklı bir konser var. 100 yıllık kadim Mevlevi geleneği dijital sanatın sunduğu imkanlarla buluşarak yepyeni bir deneyim alanına taşınıyor diyor bülteninde de. Bu da eğer Mevlevi geleneğine meraklıysanız bence enteresan bir konser olabilir. Çünkü kadim mirasa ışık tutan bu dijital sema çağdaş sanatın diliyle izleyicilerin kalplerine güçlü bir duygusal etki yaratmayı hedefliyormuş. 27 Kasım saat 20'de AKM Tiyatro Salonu'nda Sema Nedir Bilir Misin? Sema Mukabelesi deneyimi. Ve gelelim İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Denizbank konserlerine. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri 28 Kasım saat 20'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserinde Borusan Filarmoni Orkestrası'nın uzun yıllar daimi şefliğini yapmış olan Saşa Götzer. Saşa'yı özlediyseniz ki çok hayranı vardır Türkiye'de Bifo'dan dolayı. Saşa'yı özlediyseniz 28 Kasım saat 20'de Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ve bir de son olarak da gitar resitalinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin ilk kadın klasik gitar albümüne imza atan klasik gitarist Begül Erhan'ın bir konseri var. 30 Kasım saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonu'nda olacak Begül Erhan gitar resitaliyle. Şimdi konserlerden yavaş yavaş sinemalara geçmek istiyorum, filmlere. Çünkü Türkiye'nin gündeminde bir sinema filmi de var. O yüzden bu hafta sinemayı öne almak istiyorum. Havalar soğudu, açık hava konserleri artık bitti yavaş yavaş ve artık salonlara geçiyoruz. Derken hem film izleyeceğiniz hem de canlı bir konser, üstelik bir senfoni konseri dinleyebileceğiniz bir etkinlik var sırada. Daha önceki ajandalarımızda da söylemiştik ve çok da yoğun ilgi görüyor bu konser. Tahmin ettiğiniz gibi Harry Potter ve Sırlar Odası in Concert serisi İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. Bu kez Harry Potter ve Sırlar Odası in Concert 30 Kasım ve 1 Aralık 2025'te İstanbul'da, 6-7 Aralık 2025'te ise Ankara'da izleyicisiyle buluşacak. Ve 7 Aralık 2025 için de ek bir matine eklenmiş. Bunu da hemen söyleyelim. Yani şöyle ki 30 Kasım'da saat 19'da, 1 Aralık'ta saat 20'de gerçekleşecek. Ankara'da Ata Kongrezyum'daki Harry Potter ve Sırlar Odası in Concert'sa 6 Aralık'ta saat 20'de, 7 Aralık'ta saat 14'te ve ardından 19'da da aynı konseri, yani filmi izlerken konseri de dinleyebiliyorsunuz. Konserli filmi ya da konserli sinemayı izleyebiliyorsunuz diyeyim. Çok ilgi görüyor gerçekten bu live konserle, yani canlı müzikle, canlı konser eşliğinde sinema keyfi de bir başka oluyor. Hazır sinema, film demişken filmlere geçelim, sinemalara geçelim diyorum. Gündemde sinema var demiştim. Onun da sebebi Yan Yana. Aslında ismi sadece Yan Yana değil, soyut dışa vurumcu bir dostluğun anatomisi veyahut Yan Yana filminden bahsediyorum. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde oynadığı Yan Yana çok iyi bir açılış yaptı. Uzun süredir sinemalarda bu rakamları görmek istiyorduk doğrusu. Sinema için sevindirici haber ki vizyona girdiği hafta sonunda Yan Yana 203.907 seyirci tarafından izlenerek zirveye oturdu ve yılın şu ana kadarki, yani yılın dediğimde yılın son haftalarına geldiğimizi düşünürsek oldukça önemli bir başarı ve yılın şu ana kadarki en iyi açılış performansına imza attı. İkinci filmse, yani kimi geçti Yan Yana? Yan Yana 190.504 seyirciyle açılış yapan Sihirli Annem Hepimiz Biriz'i geçmiş. Bir de Kral Şakir Dünyalar Karşıtı filmi de 113.653 seyirciyle 3. sırada yer alıyor şu anda. Yan Yana, Sihirli Annem'den sonra
Kral Şakir Dünyalar Karşıtı geliyor. Kral Şakir hala bu arada vizyonda, onu da izleyebilirsiniz. Yan Yana'nın başarısı ortada. Peki biz Yan Yana'yı niye sevdik? Bununla ilgili pek çok yorum yapılabilir elbette. Yan Yana bir uyarlama olmasına rağmen gişede büyük başarı elde etti. İlk haftasında daha da artacak. Çünkü duyan gidiyor. Herkes birbirine izledim mi? Çok komikti, çok eğlendim, çok güldüm diyor. Hepimiz daha önceden bu filmi izlemişizdir. Orijinal adı Intouchable. Intouchable bir Fransız filmi. Ben de birkaç sene önce izlemiştim ve çok beğendiğim Fransız filmlerinden bir tanesiydi. Hikayesi gerçekten böyle insana dokunan bir hikayesi var. Duygusal tarafları çok fazla elbette filmin. Çok gerçekçi bir hikayeydi bir taraftan diyorum ama gerçek bir hikayeden uyarlanmış zaten. Hatta Fransızca orijinalinde izlediğinizde gerçek hikayedeki kahramanların videosuyla bitiyor film. Orada da görüyorsunuz gerçekte bu kahramanlar kimler ve nasıl bir hikayeleri var, nereye gitmiş hikaye. O konuda da bilgi veriyor filmin sonunda. Bizde öyle bir son yok ama çok güzel bir uyarlama olmuş. Bizdeki daha komedi ağırlıklı bir uyarlama. Çok gülüyoruz. Hatta bu filmde mısır yemek çok doğru bir tercih olmayabilir. Hatta benim izlediğim salonda mısır pek çok kişinin boğazına kaçtı. Hem mısır yiyeyim hem de güleyim derken. Başarılı performanslar, zaten Haluk Bilginer'in performansına diyecek ne olabilir? Ama Feyyaz Yiğit de çok iyi oynamış doğrusu ve tüm kadro da aynı şekilde. Film müzikleri çok güzel. Hatta bence filmin Yan Yana'nın, yani Türk versiyonunun, Türk uyarlamasının müzikleri orijinalinden daha iyi diyebilirim. Daha çok beğendim. Roman müziği de çok iyi kullanılmış. Arabesk müzikler de çok iyi yerleştirilmiş filmin içine. Ve filmden zaten itfaiye, itfaiye diye çıkıyorsunuz ve sonra bütün gece aklınıza takılı kalıyor. O yüzden açılışı yaparken Yan Yana'yı anımsatmıştım. Dolapdere, Bing Gang'den sonra buraya bağlayacağımı, böylece bunu da oraya bağladığımı, oradan buraya da vardığımızı söylemiş olalım. Başka filmler. Sinemalarda kaçırmamanız gereken bir diğer film de, belki de kaçırmamanız gereken ilk film de olabilir. Yani o sizin keyfinize ve beğeninize kalmış bir şey tabii. Ama Türk filmlerini her zaman destekliyoruz ve ilk önce onlar gelir diyoruz. Sinemamızı korumamız lazım diyoruz. Ve Savaş Savaş Üstüne'yi söylemek istiyorum, tahmin ettiğiniz gibi. Çünkü sinema severlerin uzun zamandır merakla beklediği bir filmdi Savaş Savaş Üstüne. Yönetmen Paul Thomas Anderson'ın acayip bir kadroyla çektiği bir film bu. Başrolde de Leonardo DiCaprio var. DiCaprio acayip oynamış. Her filmde bizi şaşırtmaya devam ediyor doğrusu. Bu film hem sıkı bir aksiyon hem de politik, hatta düzene karşı bir aksiyon da diyebiliriz. Ve dediğim gibi Leonardo DiCaprio'nun performansı yıkılıyor. Benicio del Toro aynı şekilde ve Champagne. Hepsinin performansı yıkılıyor. Muhteşemler. Mutlaka sinemada izlemeniz gereken bir film. Ne yapın edin. Hatta şimdi çarşamba günleri de Halk Günü var. Sinema biletlerini sinemaya daha çok seyirci çekmek için de çok da güzel bir kampanya yürütülüyor. O yüzden çarşamba günleri gidebilirsiniz. Ve bu film de sinemalardan kalkmadan Savaş Savaş Üstüne'yi mutlaka izleyin. Bir Fransız filminin Türk uyarlamasından bahsettik. Şimdi bir Fransız filmini Fransızca izlemekten, yani gerçekten Fransız bir filmden bahsetmek istiyorum. Önünüze çıkarsa, tekrar platformlara gelirse, ki bu platformlar daha önce Prime'da ve Mubi'de oynamıştı. The Marching Band filminden bahsediyorum. Dediğim gibi daha önce Türkiye'de çeşitli platformlarda oynamıştı. Tekrar oynar ama kaçırmayın. Bizdeki selamsız bandosu gibi bir şey aslında. Ünlü bir orkestra şefi Thibaut ve lösemi teşhisi konduktan sonra hayatı alt üst oluyor ve hayatta kalabilmek için acilen bir kemik iliği bağışına ihtiyaç duyuyor ve sonra olaylar acayip şekilde gelişiyor ve işler bir kasaba orkestrasının başına geçmesine kadar ilerliyor. Çok keyifle ve ilgiyle izlenecek bir film. Fransızca elbette. Tatlı tatlı Fransızca konuşuyorlar. Ve
Aslında biraz yan yana gibi. Bazen böyle çok duygusallaşıyorsunuz, bazen kahkahalar eşliğinde izliyorsunuz. Burada yüksek sanatta sıradan insanın imtihanı ya da tercihe göre tam tersi de olabilir. Tam tersi de diyebiliriz konusuna. Burada önerebileceğim güzel filmlerden bir tanesi. Dediğim gibi platformlara gelirse mutlaka izleyin. The Marching Band. Tiyatrolara geçeceğim, tiyatro oyunlarına ama önce bir opera demek istiyorum. Biliyorsunuz opera muhteşem bir şey. Çok seviyoruz operayı ve AKM'de de Atatürk Kültür Merkezi'nde de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin muhteşem gösterimleri oluyor. Bu kez La Bohème var. La Bohème 26-27 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda. Bence biletler bitmeden alın. Puccini'nin 129 yıllık eseri hala güncelliğini koruyor. Hala insanları etkiliyor. Puccini'nin bu muhteşem eserini rejisör Yiğit Günsoy'un gözünden izliyoruz ve orkestra şefliğini de İbrahim Yazıcı'nın üstlendiği bu yapımı dediğim gibi 26-27 Kasım'da saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi Opera Salonu'nda izleyebilirsiniz. Operadan tiyatroya geçiyoruz. Evet, Don Quixote. Don Quixote'la başlayalım. Bu sezonun iddialı oyunlarından bir tanesi Don Quixote. Ve Don Quixote 25 Kasım'da 20.30'da Türk Telekom Opera Salonu'nda oynanacak. Piyonun ve Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu'nun işbirliğiyle usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı başrollerinde çok kıymetli oyuncular var. Ekip de muhteşem. Bu tiyatro oyununu ve röportajlarını zaten önümüzdeki günlerde Aysun Öz'e başka şeylerde izleyeceksiniz. Çok yakın bir zamanda o tatlı sohbetimizi de göreceksiniz. Oyunu da dediğim gibi 25 Kasım'da en azından bu hafta için 25 Kasım'da 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde oynayacak. Atatürk Kültür Merkezi'nden şehir tiyatrolarına geçmek istiyorum. Şehir tiyatrolarında bakalım bu hafta sonu neler var? Önce şehir tiyatrolarının aslında şöyle söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları Bursa'ya turneye gidiyor. Ondan bahsedeyim önce. Köpek Kalbi 19, 20, 21 Kasım tarihlerinde 20'de, 22 Kasım'da ise 15 ve 20'de Teyyare Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak Bursa'da. Aynı zamanda Bursa Şehir Tiyatrosu da İstanbul'a geliyor. Steinbeck'in yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği Kısa Süren Saltanat ise 19-22 Kasım tarihleri arasında Kağıthane Sadabat sahnesinde seyirciyle buluşacak. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının Bursa'ya, Bursa şehir tiyatrolarının da İstanbul'a geldiği böyle karşılıklı bir turneleşme söz konusu. Bunu söylemiş olalım ve hafta sonu İstanbul'daki şehir tiyatrolarında neler var? Hızlıca bakalım. Savaş ve Barış 19-22 Kasım tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Kısa Süren Saltanat 19-22 Kasım tarihleri arasında Kağıthane Sadabat sahnesinde. Yoldan Çıkan Oyun 19-22 Kasım'da Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde. Ağrı Dağı Efsanesi 19-22 Kasım'da Ümraniye sahnesinde. İkinci Perdenin Başı 19-22 Kasım'da yine Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde. Yine aynı tarihlerde Uçurtmanın Kuyruğu Müze Gazhane Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde olacak. Gidon'un Düğümü 19-22 Kasım'da yine Müze Gazhane Meydan sahnesinde. Yenilmez 22 Kasım'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde. Şimdi çocuk oyunlarına geçiyoruz. Sesler Ülkesi 4 yaş ve üzeri için 23 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Sevdalı Bulut 23 Kasım'da Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde. Bir Gece Masalı 23 Kasım'da Ümraniye sahnesinde. Bekçi ile Postacı Müze Gazhane Profesör Doktor Sevda Şener sahnesinde. Çöpsüz Dünya 23 Kasım'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde olacak. Şehir tiyatrolarını da böyle söyledikten sonra Devlet Tiyatrosu'nun Gergedanlar oyunu 28 Kasım saat 20'de, 29 Kasım saat 15'te, 29 Kasım saat 20 ve 30 Kasım saat 15'te Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda olacak Gergedanlar. Bir de çocuklar ve bebekler için bir festival var. Sergilere geçmeden önce onu da söylemek istiyorum. Bebekler ve çocuklar için Uluslararası Sanat Festivali, At Dağı Festival.
Ne güzel değil mi ismi? At Festival. 9. edisyonu At Festivali'nin 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. At Festivali 9. kez sanatseverlerle buluşurken 0-2 yaş bebekler, 3-6 yaş ve 6-12 yaş aralığındaki farklı yaş gruplarına hitap ediyor. At Festival peki nerede? Çeşitli sahnelerde, çeşitli müzelerde gerçekleşecek. Bu festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye attafestival.com'dan ulaşabilirsiniz. Biletler de tiyatrolar.com.tr'deymiş ve sergilere geçiyoruz. İlk sergimiz Tutunanlar. Seramik sanatçısı Eser Başaran'ın Tutunanlar sergisi 25 Kasım'da açılıyor. 9 Aralık'a kadar devam edecek. 25 Kasım 9 Aralık tarihleri arasında Galeri des Arts La Vision'da sanatseverlerle buluşacak. İnsanın kırılgan ve naif doğasını porselen inceliğindeki seramik eserlerle ortaya koyuyor. Seramik sanatçısı Eser Başaran Tutunanlar sergisinde. Tutunanlar sergisi hayat boyunca verilen mücadelelerin sonucu olan üzüntü, keyif, mutluluk gibi duyguların insan ruhunda bıraktığı izlerin hikayelerini çamurla anlatıyor. Evet, Tutunanlar sergisi dediğim gibi 25 Kasım 9 Aralık tarihlerinde Galeri des Arts La Vision'da. Şimdi Anadolu'ya geçelim, ne dersiniz? Biliyorsunuz İş Sanat'ın bir süredir Anadolu sergileri devam ediyor. İş Sanat Anadolu sergilerinin bu hafta sonu durağı Edremit. Biraz Ege havası alacağız şimdi. Ve Ege havası seçkisiyle Edremit'te buluşuyor. İş Sanat'ın koleksiyonundan Ege havasını yansıtan eserler ve 22-23 Kasım tarihlerinde İş Bankası Edremit Şubesi'nde Ege havası seçkisi Egelilerle buluşacak. İzleyiciye zeytin ağaçların gölgesini, kıyıya vuran dalgaların melodisini ve bölgenin kendine özgü ritmini yine onlara anlatacak diyebiliriz. Kimin eserleri var? Fahrettin Arkunlar'ın denizle ve toprakla iç içe yaşayan Ege halkının üretken ve dayanışmacı yaşam biçimini aktardığı tablosu, İbrahim Çağla'nın denizde usulca süzülen balıkçıları, Elif Naci'nin Ege dinginliğini yansıtan kayığı, Ege'nin renkli ve sıcak doğasını yalın biçimde sunan Veysel Günay ve Eşref Üren'in yanı sıra Nuri Abaç, Agop Arat ve Ömer Faruk Taner'in kendilerine has Ayvalık yorumları da var ve onunla da bitmiyor. Gönül Göle, Turan Erol, Fikret Mualla ve Orhan Peker'in eserleri de yine İş Sanat'ın Anadolu seçkileri kapsamında Edremit'teki Ege havası seçkisinde. Ve bir sergide Fransız kültürde, evet bu ajandada Fransız sinemasına değindik. Şimdi de Fransız kültürdeki bir Fransız sergisine gidelim, ne dersiniz? Fransız Kültür Merkezi'nde 17 Kasım'da yeni bir sergi açıldı. Karşılaşmanın Meyveleri. Karşılaşmanın Meyveleri 31 Ocak 2026 tarihine kadar sergilenecek. İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde Karşılaşmanın Meyveleri adlı kültürel program kapsamında Giulio Giorgi, Nez, Olfaktif Kültürel Hareketi ve İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi işbirliğiyle Girişkat Galerisi'nde botanik ve koku üzerine bir laboratuvar sergi. Bu bir laboratuvar sergiymiş arkadaşlar. Ben henüz görmedim ama çok merak ettim. Laboratuvar sergiyi doğa, koku, müzik ve dans arasındaki ilişkileri keşfetmeye yönelik bir araştırma olarak düşünülmüş aynı zamanda bu sergi. Dolayısıyla fırsatınız varsa Fransız Kültür Merkezi giriş kattaki bu sergiyi görün derim, Karşılaşmanın Meyvelerini. Karşılaşmanın Meyveleri, evet, seyirci olarak farklı deneyimler yaşatacak bize. Bakalım nasıl, göreceğiz. Gitmek istiyorum o sergiye. Şimdi de yine farklı bir deneyim yaşayacağız. Başka bir sergiden bahsetmek istiyorum ve bir atölye çalışmasından. Sakıp Sabancı Müzesi'ne gidiyoruz şimdi ve Sakıp Sabancı Müzesi'nde beraber üretmenin gücünü merkeze alan Genç Yaşlarla Birlikte atölyesi başladı ve önümüzdeki günlerde de bu atölyenin devamı gelecek. Müzede, Sakıp Sabancı Müzesi'nde Müzede Sen programı bu kez 60-75 yaş aralığındaki katılımcılarla yeni bir yaratım sürecine odaklanıyor ve Genç Yaşlarla Birlikte atölyesi 20 Kasım'da ilki gerçekleşti ve devam edecekmiş. Uzman sanat terapisti Bihter Yasemin Adalı eşliğinde gerçekleşiyor bu proje ve aslında Suzan Lacey'nin birlikte
Together sergisinden hareketle gerçekleşiyor tüm bunlar. Bu Susan Lacy'nin birlikte Together sergisi de oldukça ilginç bir sergi. Özellikle kadınların mutlaka görmesi gereken bir sergi. İlk açıldığında gittiğimde yine bu ajandada bahsetmiştim. O sergiden ilhamla gerçekleştirilen bu programda genç yaşlılarla birlikte atölyesi de özellikle 60 ile 75 yaş arasındaki kadınlar için de farklı bir deneyim olacaktır. Bu atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgiye de Sabancı Müzesi'nin web sayfasından ulaşabilirsiniz ve yeni tarihleri de orada görebilirsiniz. Bir VR sergiden bahsetmek istiyorum. Henüz ben görmedim. Ama Van Gogh ve Dali deyince merak ettim doğrusu. İki dehanın tabloları dijital evrende yeniden doğuyor başlığıyla bir bülten geldi. O yüzden dikkatimi çekti. Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi ve Salvador Dali'nin Belleğin Azmi eserleri üzerine bir VR anlatımla gerçekleşiyor. VR gözlüklerle deneyimleniyormuş bu sergi ve izleyicileri tabloların dokusuna, ışığına, renklerine, sürreal atmosferde dahil ediliyormuş. Şimdi böyle söyleyince gerçekten ilgi çekici. Ne zamanmış bunlar? 21-22 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde saat 10 ile 19 arasında ücretsiz olarak görülebilecekmiş. Vaktiniz varsa hem ücretsiz bir sergi, hem Dali diyoruz, hem Van Gogh diyoruz, hem de eserin içine gireceğiz diyoruz. Merak ettim. Küratörlüğünde Ayşe Demirci üstleniyormuş. VR evreninin bu nimetlerinden faydalanmak lazım. Bakalım nasılmış? 21-22 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 10 ile 19 saatleri arasında ücretsiz. Ücretsiz sergi demişken bir de Balat'a gidelim. Ne dersiniz? Üstelik 3 sergi. Mekanın ve belleğin izinde 3 sergi İBB'nin kültürel mirası koruma vizyonuyla Haliç Sanat'ta buluşuyor diyor bültende ve yıllarca metruk halde kaldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Haliç Sanat, Haliç Sanat 1, Haliç Sanat 2 ve Haliç Sanat 3 adıyla birer sanat merkezine dönüşmüştü. Balat'taki Fener Evleri ve 3 sergiyle birlikte İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. Tansu Kırcı'nın mekan, bellek ve kimlik arasındaki ilişkiyi irdelediği ilk kişisel sergisi Taşın Belleği, Haliç 1'de Özge Kahraman'ın mağara metaforu üzerinden hafıza, zaman ve bilinçaltı arasındaki bağı irdelediği sergisi Karanlığın Hafızası Haliç 2'de ve Mine Kemertaş'ın bireysel ve kolektif belleğin iç içe geçtiği bir alan olarak evi yeniden yorumladığı Boş Ev sergisi ise Haliç Sanat 3'te ücretsiz olarak gezilebilir ve peş peşe de ziyaret edip yani bir taşla 3 kuş vurabilirsiniz. Bir gidişte 3 sergi gezebilirsiniz ücretsiz. Ve bir fuar haberiyle bu haftaki ajandayı kapatalım istiyorum. Aslında söyleyecek kitaplarım da vardı ama haftaya bırakıyorum kitap bölümünü. Çok uzun oldu. Evet, İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4-7 Aralık'ta Lütfi Kırdar'da gerçekleşiyor. 4-6 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ama 3 Aralık'ta da VIP ön izleme günü varmış 16 ile 21 saatleri arasında. Dolayısıyla İstanbul'da sanat ve antika tutkunları için de 4-7 Aralık'ta gerçekleşecek 6. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı'nda söyledikten sonra bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir Ne Yapsak'la buluşmak üzere diyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve önerilerinizi de sunmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi okumalar demeyeceğim çünkü kitap söylemedim haftaya kalacak. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Haftaya görüşmek üzere.